istedim. O yüzden dedim ki niye birlikte açmayalım. Bunun içine bal koyacağız. Ama bu kavanoz için çok heyecanlıyım. Eyvah, kırılmış. Kocaman bir seramik kase. Luna.
Herkese yeniden merhaba. Mutfağa aldığım birkaç alışverişle buradayım. Alışveriş videolarını şu ara daha çok severek takip ediyorum. O yüzden dedim ki niye birlikte açmayalım? Belki size de fikir olur. Açmaya başlıyorum. Bunların çoğu cam ürün olduğu için çok iyi paketlemişler. Ve evet, kırılmadan gelmiş. Burada birçok cam ürün var. Çoğunu Şefko distribütörlüğünden aldım. Kinder markasının kavanozları. Hem şu kapatma kısmındaki malzemenin kalitesi hem de camın kalitesinden bu markayı seviyorum. Ve kavanoz da çok seviyorum aslında mutfakta. Genelde ben saklama kabı yerine kavanoz kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü buzdolabındaki dikine yer kaplaması da benim için daha iyi oluyor. Yatay yerleşmektense dik yerleşmede daha çok buzdolabını istiflemiş oluyorum. Bu sanırım 900 milimlik bir kavanozu. Şununla devam edeyim. Bu da sanırım şişesi. 1 litrelik olan. Evet. Aynı markanın 1 litrelik şişesi. Bu şişeyi de yeni sirkemi süzeceğim. O sirkemi koymak için aldım. Bu şişelerden birkaç tane daha var. Onların hepsine sirke ve yağ koyuyorum. Eksikti bir tane yeni süzeceğim sirke için. O yüzden bunu aldım. Yine aynı yerden aldığım bir yağ kavanozu. Ya, tatlılığı nedir böyle? Bunun içine bal koyacağız ve şöyle bir de kaşığı var. Şuradaki vakumlu kısımları çok kaliteli olduğu için uzun yıllar çok rahat kullanılabiliyor bu kavanozlar. Zaten kavanozların tatlılığına ne diyebilirim? Bu alışverişte bal da var ama önce temizlemem lazım. Sonra içine koyarız. Evet. Burada küçük küçük şeyler var. Bunları Enplus'tan aldım. Bir küçük rendeye ihtiyacım vardı. Bir tane küçük rende aldım. Sarımsak için, limon kabuğu için. Ama şöyle küçük bir rende benim işimi kolaylaştıracak. Limon ve sarımsak için çok iyi olacak bu rende benim için. Bir tane krepleri kolay çevirmek için bir krep çevirme spatulası aldım. Biliyorsunuz kreple ilgili ben bir tava önerisinde bulunmuştum size. Onu da yine Enplus'tan almıştım. Kela markasının krep tavası. O tava ile ilgili de bir geri bildirim olmuş olsun. Tavadan gerçekten çok memnun kaldım. Krepleri incecik döküyorum. Hiç yapıştırmıyor. Çok ipek gibi pürüzsüz krepler elde ediyoruz. Ama şimdi de çeviremediğimi fark ettim. Elimdeki spatulalar tava büyük olduğu için krebi çeviremiyor ve bir şekilde çevirmeye çalışırken krebi parçaladığımı, zarar verdiğimi fark ettim. O yüzden IMF'in bu krep çevirici spatulasını aldım. Şu anda görüyorum ki boyutundan çok kolay krepleri çevirmiş olacağım. Mutfak makasım yoktu. Hep böyle kırtasiye makaslarıyla idare ediyordum. Bir tane mutfak makası edinecektim. Bu makas IMF'in en ekonomik makasıydı. Bir türlü stokta bulamıyordum. Stokta bulunca aldım. Sanırım 200 lira gibi bir fiyatı vardı. Bir tane makarna için bir metal kepçeye ihtiyacım vardı. Bendeki silikondu ama silikonu da bir süre kullandıktan sonra artık kullanmak istemiyorum. O yüzden bir tane metal makarna için kepçe aldım. Şimdi şurada yine bir kavanoz var ama bu kavanoz için çok heyecanlıyım. Bu kavanozu açalım. Bu bir tereyağı yapma kavanozu. Ben tereyağımı da evde yapıyorum. Sütü kaynattıktan sonra bir gece buzdolabında bekletip üzerindeki kaymağı alıyorum ve onunla tereyağı yapıyorum. Bunun için stand mikserimi, hamur yoğurma makinemi kullanıyordum. Sütün, kremanın ve o kaymağın döndürme esnasındaki sıçramasından makineyi çok ve dışarıları da çok kirletiyordu. Bu da benim için aslında sonrasında çok büyük bir temizlik gerektiriyordu. Çünkü aynı zamanda bu yaptığımız şey bir tereyağı ve tereyağı olduğu için de adı üstünde yağlı bir madde.
ve çok fazla yağ temizliğiyle uğraştırıyordu. Şimdi bu kavanozla temizlik için hiç uğraşmadan tereyağı yapacağız. Hatta ilk tereyağını da birlikte yaparız. Nasıl sonuç alacağız ben de çok merak ediyorum. Ah ya. Kırılmış. Eyvah, kırılmış. Ah, çok üzüldüm ya. Altından kırılmış. Bakın. Bu şekilde kırılmış. Bunu aynen koyuyorum. Markaya. Hemen bir telefon ediyorum. Zaten şıkır şıkır. Şimdi şurada büyük bir parça var. Onu da açayım. Zaten bu son parça. Çok iyi sarmışlar ama bunun sardıkları gibi değildi. O bu şekilde geldi kutu. Demek ki bunu kutuyu da sarmaları gerekiyordu. Bunu da çok beğenerek aldım. İyi ki bu da kırılmadan geldi. Buna sevindim. Kocaman bir seramik kase. Bu kaseyle her şeyi hamur yoğurma makinesinin mikser kısmında yapıyorum. Biraz hamur yoğurma makinesini boşa çıkartmak istiyorum açıkçası. Çünkü o makineyi çok kullanmaya başladım. Ve elde yapmayı da özlüyorum. Bu kasede kek yapmayı, aynı zamanda tereyağını yaptıktan sonra buz içerisinde yıkama işlemini yapmayı gibi şeyleri yapmayı hayal ederek aldım. Tipi de çok güzel. Rengini de çok sevdim. Büyüklüğü de çok güzel. Yine hamur yoğurma makinesinde aslında hamurumu çok kolay yoğuruyorum. Ve o yoğurma kısmı katlamaları da gerek duymayan bir yoğurmayla bana hamuru bitmiş halde veriyor. Çok kolay bir yoğrulma oluyor ama bazen elimle yoğurmayı ve katlamayı da özlüyorum. O zamanlarda da yine bu seramik kasenin içerisinde hamuru yoğururum diye düşündüm. Bunun kırılmamasına da çok sevindim açıkçası. Bu da kırılsaydı çok üzülürdüm. Mutfakla ilgili ekipman alışverişim bunlar. Birkaç tane gıda alışverişim var. Onlar da aynı zamanda geldi. Onları da açayım. Videoda sponsorlu, ücretli bir reklam yoktur. Hepsi kendi her zaman kullanmayı tercih ettiğim markalar, firmalar ve ürünler. Eğri Çayır'ın ham çiçek balı bitmişti. Onu aldım. Petek balı bitmişti. Bir de çekirdek kahvemiz bitmişti. Çekirdek kahveyi de M Plus'tan alıyorum. Bu markayı satıyor M Plus. Çok güzel bir kahve. Aroması sarı renkte, çikolata ve orta derecede sertlikte bir kahve. Mavisinde vanilya bildiğim kadarıyla biraz daha sert. Böyle renk renk ayırmışlar. Bakabilirsiniz. Çok güzel çekirdek kahveleri var. Bu ay aldığım alışveriş bunlar. Küçük küçük. Onlar beni mutfaktaki işleri kolaylaştırmak ya da mutfakta iş yapmak açısından motive ediyor. Eminim ki her mutfakta çalışan kadın için böyle küçük de olsa detaylar önemli oluyor. O yüzden şimdi bunları temizleyeceğim ve içlerini yerleştireceğim. Koymak istediklerimi koyup mutfakta yerlerini bulacaklar. İşte o süreç bile heyecanlı. Bunlarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Onun için telefon açmam gerek. Bakalım ne zaman geri gelecek onu gösteririm. Hatta onda belki açarız ve birlikte tereyağı yaparız. Alışveriş böyle. Çok keyifliydi. Hepsini de çok beğendim. Umarım fikir olur.